Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir parçamız var. Bunu çizeceğiz. Hem çizerken de birkaç husus var. Onların da üzerinden geçeceğiz. Şimdi ilk öncelikle bu parça örnek bir parçamız. Neyden başlayacağız ona bir bakalım. Ben gördüğünüz gibi buradaki e, grid modumu kapattım. Gelelim çizimlerimize. Herhangi bir noktadan başlıyorum. Alt noktadan başladım. F8'de orta komutumu açtım. Ve yukarı doğru 300 milimetre gittim. Şöyle ekranıma tam yapayım. Komuttan çıkmadım bu arada. 300 milimetre gittim. Şimdi sağa doğru gideceğim. Bunu şu şekilde yapabilirim. Alttan ölçerek gidebilirim veya da alttan başlayabilirdim. İsterseniz alttan başlayarak devam edeyim. Tekrardan aynı komutuma geldim. Alttan 100 milimetre sağa doğru gittim. 80 milimetre yukarı doğru gittim. 50 milimetre sağa doğru gittim. Tekrardan bakın burada kaç milimetre diyor? 30 diyor. 30 milimetre aşağı doğru indim. Tekrardan 35 milimetre sağa gittim. 10 milimetre yukarı gittim. 50 milimetre sağa gittim ve yukarı doğru çıkacağım. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirim. Gördüğünüz gibi oradan referans aldım ve eşitlemiş oldum. Şimdi burayı biraz büyütüyorum. Buraya bir tane radyus çizmişiz. Gördüğünüz gibi R10. Fillet komutunu kullanabilirim. Bakın F'ye bastım. Fillet dedim. R dedim. Yani radyusun R'si. Ve R 10 milimetre olacak dedim. Enter'ladım. Şimdi R'nin çizeceğim noktasını gördüğünüz gibi iki köşesine tıkladım. Şimdi tekrardan aşağı geliyorum. Bakın R5 burası da şurası. Komutuma tekrardan Enter dediğim zaman veya da fillet dedim ve Enter dedim. R dedim. R'yi niye diyorum bu arada? 10 milimetre olduğu için. Bununki 5 milimetre. R dedim. Buna tıkladım sol tuşumla. Buna tıkladım sol tuşumla. Burası da R5 olmuş oldu. Şimdi yukarıda görüyorsunuz burası ne diyor? 5 çarpı 45 diyor. Bunu da yine neyle alacağım? Chamfer komutuyla alacağım. Şuradan chamfer yazabilirim. Chamfer yazdım. Enter'ladım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Şimdi ilk önce biz neye göre bu chamfer'ı oluşturacağız? Biz distans yani ölçü birimine göre oluşturacağız. Yani şuradaki ölçü birimine göre oluşturacağız. Ve ikisinin de ölçüsüne gireceğiz. Farklı ölçü girebiliriz. Distans dedim. Yani D dedim. Enter'ladım. Dedi ki bana birinci ölçün ne olacak? 5 çarpı 5 yapacağız. O yüzden 5 Enter dedim. İkinci ölçünde 5 mi olacak? Yani 45 derece mi istiyorsun? Evet 5 olacak dedim. Ve bu şekilde bunu da yapmış olduk. Şimdi burada ne diyor? 50'ye 50 merkezi olan bir noktaya daire çizeceksiniz diyor. Şimdi burada da offset komutunu kullanıyorum. 50 diyorum. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Gördüğünüz gibi C dedim. Circle'a girdim. Burada ne demiş? 15,5 demiş değil mi? Çap 15,5 demiş. Bunun kolay bir yöntemi var aslında. 15 noktayı unutun. Bir 5 daha ekleyin. Bölü dedim. 2 dedim. Yarısını alacağız çünkü R'sini giriyoruz. 2 dedim. Ve sonuna bir sıfır ekledim. Noktayı da bu tarafa aktarmış oldum. Ve bu şekilde buraya ne yapmış oldum? Bir daire çizmiş oldum. Şimdi şunu silelim. Sildim. Evet. Şimdi aşağıya bir yazı ekleyeceğiz. Yazının alttan
şuraya baktığımız zaman uzaklığı 20 mm, soldan 20, sağdan 20 ve 50 mm'de boyu varmış. Bu neticede şimdi 50 mm yüksekliği varmış. Ne yapacağım? Offset dedim. Bakın. Şöyle tıklıyorum AutoCAD'ime. Offset dedim. Alttan 20 mm yukarı aldım. Yani bunu 20 mm aldım. Soldan 20 aldım. Sağdan 20 aldım. Offset dedim. 50 mm'de buradan yukarı aldım. F dedim, yani filletin F'si. R dedim. Bakın 5 mm'ydi. 0 dedim. 0 demek ne demek? Burayı köşe olarak birleştir demek. Fillet komutunun böyle bir güzelliği de var arkadaşlar. Şimdi buraya bir yazı ekleyeceğim. İsim, soyisim, okul numara gibi. Buradaki isim olarak benim kendi ismimi ekleyeceğiz. Okul numarası olarak da çok önemli değil. Şimdi buradan tıkladım ve buraya ekledim. Şimdi isim, soyisim, Beytullah Bacaksız dedik. Aşağı geçtik. Okul numarası da 1991 diyelim. Çok önemli değil. Şimdi tuşladığımda gördünüz. Bakın ne oldu? Ölçüsü küçük oldu. Ölçüsünü buradan büyütseniz de bir şey fark etmeyecek. Çünkü ölçü olarak küçük. Şimdi bunu tekrardan hepsini CTRL ile seçtim. İçine girdim. Şimdi yazısını büyütmemiz lazım. Nereden büyütebiliriz? Bakın içine girdim. Komplesini seçtim. Bakın burada ölçümüz var. Text height, yani yazı yüksekliği diyor. Benimki şu an 2,5 mm'ymiş. Kaç milimetre olacak? 2 satır olduğuna göre 25 milimetre olacak. Şimdi 25 milimetre gördüğünüz gibi çok geldi. Olabilir. Niye? Çünkü 0'a 0 işlemiyoruz. 20 desem olmadı. Bak, deneme yanılma yöntemiyle 15 dediğim zaman alttan ve üstten yeterli boşluk olmuş oldu. Şimdi bunu biraz da aşağı, tam karenin içine eşitleyeceğiz ya. Biraz da aşağı eşitleyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bunu böyle de eşitleyebilirdik. Veya da farklı bir yöntemde kullanabilirdik. Ama biz bu şekilde eşitledik. Şimdi bu bizim ne çizgimizdi? Ölçümüzü, yani yazımızın ölçüsünü aldığımız çizgiydi. Bunu da sildik. Şimdi artık yazımız bu şekilde oldu. Parçamız bu. Şimdi bu saatten sonra şey yapacağız. Ölçülendirme yapacağız. Ama ölçülendirmeden önce bizim layer sistemimiz vardı. Hatırlıyorsunuz ki bir önceki videoda eklemiştim. Layer sistemine bir tane yeni ne diyelim? Ölçü diyelim. Bir tane de yeni ne diyelim? Yazı diyelim. Şimdi bunların renklerini değiştirelim. Ölçünü, yazınınki mesela ne olsun? Mavi olsun. Ölçününki de atıyorum buradaki gibi yeşil olsun. Şimdi okey diyelim. Ölçümüze gelelim. Buradan tuttuk, geldik. Şimdi bakın ölçümüz biraz küçük geldi. Küçük oldu. Bunu anlamak için, bunu değiştirmek için de şöyle bir şey yapacağız. Bakın burada ölçü, Unlimited kısmına giriyoruz. Buradan da ölçü sistemimiz, yani Dimensions sekmesine geliyoruz. Yan tarafında okumuz var, seçiyoruz. Bakın ISO 25 seçiliymiş. Modify dedik. Biz bunu değiştirmek istiyoruz dedik. Buradaki ölçülerimizi yükseltebiliriz. Mesela ne diyeceğiz? Ölçümüz 10 mm olsun. Ve oklarımız da 10 mm olsun dedik. Şimdi bunu sildim. Tekrar geldim ve dedim ki buradan burası gelsin. Bakın bu ölçü hala burada tam manasıyla büyümüş değil. Tekrardan geldim.
Modify dedim. Şimdi buradaki center max arrow size'ımız belli. Text'imize geldik. 2.5, yanlış yeri düzeltmişiz. 2.5'luk kısmımızı 10 yaptık. OK yaptık. Set dedik. Artık sayımız 300 mm. Burada bir diğer konumuz da şuydu. Tekrardan dimension'ımıza geldik. Bak, yanlış yerden tuttuk. Dimension dedik, tuttuk. 5 çarpı tıkladık üstüne. 5 çarpı 45 yüzde d dediğimiz zaman yüzde d dediğimiz zaman derece işareti oluyor. Bakın yüzde d dediğimiz zaman derece, yüzde c dediğimiz zaman çap işareti oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yüzde d derece, yüzde c çap. Şimdi biz yüzde d diyeceğiz ve 45 derece olarak almış olduk. Şimdi burada birkaç ölçü verelim. Mesela buradan, şuradan, şurası diyelim. Şuradan, şurası diyelim. Gene daire olarak da biz çap verecektik biliyorsunuz. Buradan burası çap olarak işaretleyelim. Şimdi bunun bir tanesini ben diyorum ki layer olarak ben ölçü layer istiyorum kardeş. Sen 0 layer yapmışsın. MA match prop. Match prop demek ne demek? Çizgi özelliklerini diğerlerine aktarmak demek. Tıkladım. Bunu aktardım. Bunu aktardım. Bunu aktardım. Ve buna aktardım. Şimdi şu da bizim neyimizdi? Tekrardan geliyorum. Ölçü yazıydı. Bu yazı değildi. Bu neydi? Bizim merkez çizgimizdi. Bir tane daha o zaman şuraya ne diyeceğiz? Bir tane de bakın burada yeni işareti var. Yeni işaretimden diyeceğiz ki ne diyeceğiz? Dairelerin çizgilerine ne diyorduk? Eksen çizgisi diyorduk. Eksen diyeceğiz. Şimdi bunun rengini de şöyle mor bir renk yapalım. Okeyleyelim. Şimdi bu çizgileri seçtik ve eksen dedik. Burada eksen dedikten sonra bir şey dikkatinizi çekmiştir umarım. Bakın eksen çizgisinin, çizgi sistemini seçmedik biz. O yüzden bunu buradan tekrardan girip dash çizgilerinden herhangi birini seçiyoruz ve otomatik olan görüyorsunuz. Buradan da değişmiş oldu. Burada şu yazımızı ne yapacaktık? Tekrardan seçiyoruz. Yazı olarak işaretliyoruz. Şimdi burada birkaç tane ölçü daha verelim. Ve bakın bunu bu şekilde tek tek verebilirsiniz. Veya da şöyle dersiniz ki ben komple vereceğim dersiniz, seçersiniz. Tamam mı? Komple vereceğim dersiniz. Oradan da komple verebiliyorsunuz. Burada şu noktayı aldı. Sanırım en son bıraktığımız noktayı seçiyor. Şöyle yapalım. Bakın en son bıraktığınız noktayı seçiyor. Seçtik. Seçtik. Bitti. Yani şöyle yapıyorsunuz. Tekrar sileyim göstereyim. Bir tane ölçü veriyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben artık bu ölçüleri bununla vereceğim. Sadece ölçü vereceğiniz noktaları işaretliyorsunuz. Burada sanırsam anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü gayet anlaşılır bir şekilde verdiğimi düşünüyorum ölçüleri. Tekrardan Match Prop'la ne yapıyoruz? Bunları Match Prop olarak kayıt ediyoruz. Şimdi burada ölçü sistemimizi az önceki gibi şey yapabiliriz. Ne derler ona? Ölçüleri de gösterebiliriz. Afaki olarak şu dışındaki
ölçü kısmımızı çizerek gösterebiliriz. Onu da nasıl yapıyoruz? Ne diyorduk? Buradan offset 20 yukarı, buradan 20 bu tarafa, buradan 20 bu tarafa ve 50 milimetre yukarıya diyorduk. Sonra bunları fillet komutumuzun R0 ile ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çizgilerini az önce silmiştim. Şimdi tekrardan verdim. Kafanız karışmasın sakın. Şimdi ölçülendirme çizgilerimize ne yapıyoruz? Boyuyoruz bunu. Ve ne yapacağız? Ölçülendirme kısmını halledeceğiz. Buradan bu şekilde, gene bu şekilde, buradan da bu şekilde ne yapacağız? Vereceğiz. Matchprobe'la bunları da ölçü olarak verdik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burayı böyle bu şekilde yaptıktan sonra birkaç tane ölçümüz kalıyor. Mesela ne kalıyor? Şu kalıyor. Bir de bu kalıyor. Bunları da gene verdikten sonra bizim artık bir ölçümüz gördüğünüz gibi kalmadı. Hepsini vermiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bu parçayı tekrardan Solid'e atmak gerekirse Solid'e de bunu bu şekilde kopyalayıp CTRL C deyip bunu aşağı alıp Solid programımızı açıp ne yapıyoruz? Oraya taşımış oluyoruz. Solid'de de değişik şeyler açılıyor. Bunları çok kafanıza takmayın. Şimdi Solid'de de bunu birkaç şekilde yapacağız. Bir, yazıyı aktarırken yazıyı kabartma yapabiliriz. İki, gömme yapabiliriz. Bunu da videonun altına yazarsanız bir dahaki videomuzda bunu da işlemek isteriz. Ben şu an herhangi bir ne yapacağım? Şöyle bir tane kalınlaştırma yapacağım. Ön düzlem diyorum. Ve diyorum ki CTRL V dedikten sonra da buraya parçam geliyor. Solid'de şöyle bir şey var. Solid bu çizgileri tanımadığı için ben bunları ne yapacağım? Şöyle bakın. Nereyi kalınlaştıracağını seçeceğim. Ve diyeceğim ki geriye doğru kalınlaştır. Kalınlığında 25 milimetre olsun diyeceğim. Solid'de de bu şekilde olacak.